hayal ediyor. Hollywood'un en parlak, en unutulmaz yıldızlarından biri olmuş, prenses olmak uğruna tüm bunlardan vazgeçmiş bir kadın. Grace Kelly. Kelly ailesinin zarif ve güzel kızı, Hollywood dünyasının hiç sönmeyen starı. Monaco Krallığı'nın bugünlere gelmesini sağlayan bir simge. Aşklar, acılar, şöhret, başarılar ve hayal kırıklığı ile dolu trajik bir yaşam öyküsünü izlemeye hazır mısınız? Efsane haber başlıyor. 1929 yılı Kasım ayında Philadelphia'da 20 odalı bir malikane yeni doğmuş bir bebek sesiyle çınlar. Bu bebek Kelly ailesinin üçüncü çocuğudur ve bu sevimli bebeğin adını Grace Patricia koyarlar. Disiplinli bir Katolik eğitimle yetişen Grace, kardeşlerinin aksine daha sanata ilgi duyan ve içe dönük bir çocuktu. Bunu yenmesi için annesinin teşvikiyle Balmoral Dans Okulu'na gider. Burada aldığı bale ve modern dans eğitimi ile kendini daha da geliştirir. Grace 10 yaşındayken Katolik Kız Okulu'nda ilk tiyatro müsameresinde rol alır. Lise yıllarında okuldaki tiyatro oyunlarının aranılan yıldızı haline gelir. Bu yıllar Grace ve babası arasında gerilimin ilk başladığı dönemler olacaktır. Fakat Grace hayallerinin peşinden gitmeye kararlıdır. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen Amerikan Sanat Akademisi'ne başvurmaya karar verir. Fakat Grace bir aksilikle karşılaşır. O yıl için okula başvuruda geç kalmıştır, dönem kontenjanının dolduğu söylenir. Bu arada Pulitzer ödüllü, Broadway'da tanınmış yazar ve yönetmen, amcası George Kelly devreye girer. Grace'e bir mülakat fırsatı verilmesini sağlar. Bu olay Grace'in hayatında bir kırılma noktası olur. Seçmelerde oyun gücü ve yeteneği ile jüriye kendini hayran bırakır. Akademiye kabul edildikten sonra babası onun bu kararını desteklememesine rağmen güvenli bir yer olarak gördüğü kadınlar için olan Barbizon Oteli'ne yerleştirir. Babası sadece yerleşim masraflarını karşılar. Ama harçlık konusunda cömert davranmaz ve Grace hayatında ilk defa para sıkıntısı çeker. Bu dönemde çeşitli reklam kampanyalarında poz verir, Broadway oyunlarının tanıtımında tiyatro afişlerinde rol alır. Lise yıllarında güzellik olarak arka planlarda olarak tasvir edilen Grace, adeta çirkin ördek yavrusu masalındaki gibi bu yıllarda bir kuğuya dönüşür. İlk kez ekrana çıktığında bu ışıltılı muhteşem dönüşümü görenler gözlerine inanamaz. Tamamen farklı, yeni bir Grace, göz alıcı bir yıldız olarak ortaya çıkar. Bu gerçek bir kül kedisi hikayesini izlemek gibidir. Bu yıllarda bir tiyatro profesörü olan Don Richardson ile çıkmaya başlar. Ama Grace ailesiyle tanışması için onu eve getirdiğinde karşılaşma felaketle sonuçlanacaktır. Okuldan mezun olduktan sonra televizyon dizilerinde küçük roller alır. Bu dönem birçok Hollywood yapımcı ve yönetmeninin dikkatini çeker. İlk olarak 14 Saat isimli filmde küçük bir rolde oynar. Grace ilk başrolünü 1952 yılında High Noon adlı filmde Gary Cooper'la oynar ve bu film başarıya giden yoldaki basamakları hızlıca çıkmasına yol açar. Aynı zamanda bu film özel hayatında kendinden yaşlı ve evli erkeklerle yaşadığı romantik ilişkilerin de başlangıcıdır. Gary Cooper'la yaşadığı aşk aslında hayatında eksik olan baba figürünün ilişkilerine yansımasının da bir başlangıcı olur. Daha sonraki filmi Mogambo'da Clark Gable ile Afrika'ya gidecek ve orada aralarında bir aşk olup olmadığını soran gazetecilere verdiği şu cevapla kafalarda soru işareti bırakacaktır. Afrika'da, çadırda Clark Gable ile başka ne olabilir ki? Film çevirdiği herkes ile aşk ilişkileri olduğuna dair haberler çıkar. Bütün rol arkadaşları onun güzelliğine karşı çıkmada zorlanırlar. Bir söylentiye göre Arka Pencere filmindeki rol arkadaşı James Stewart da film çekimleri sırasında ona büyük bir hayranlık besler. Fakat James Stewart'ın eşi onu sette yalnız bırakmayarak böyle bir aşkın ortaya çıkmasını önler. Grace bu sefer başarılı olamayacaktır. Medyada bu skandallarla adı anılmasına rağmen bu olaylar başarılı kariyerini ve oyunculuğunu hiç etkilemez. Mogambo filminden sonra ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un da dikkatini çeker.
Bu gizemli bakışlı, soğukkanlı, zarif mükemmel buz gibi sarışın Hitchcock'u da çok etkiler ve birçok önemli filminin başrolünde Grace vazgeçilmez oyuncusu olur. Hitchcock, Grace Kelly'yi bir sinema tanrıçası olarak idealize eder. Hitchcock'un bu güzel sarışına platonik olarak bağlandığının herkes farkındadır. Grace Kelly, Alfred Hitchcock'un Cinayet Var, Arka Pencere, Hırsız Kapanı filmlerinde oynayarak daha da yıldızlaşır ve Hollywood'a altın harflerle ismini yazdırır. Bu arada Grace modacı Oleg Kaseyni ile ciddi bir ilişkide yaşar. Fakat bu aday da Grace'in ailesi tarafından reddedilir. Bir rivayete göre Grace hamiledir ve bir skandalı önlemek için kürtaj olmak zorunda kalır. Bu olay Grace'i çok etkileyecek ve gelecek yaşantısında onarılmaz izler bırakacaktır. Grace Kelly, güzelliği ve zarafetinin yanı sıra çok başarılı bir oyuncudur. 1954'teki Taşra Kızı filmindeki muhteşem performansı ile en iyi kadın oyuncu Oscar'ını ve en iyi kadın oyuncu Altın Küre ödülünü alır. Bu sırada Bing Crosby ile olan aşk ilişkisiyle dikkatleri üzerine çeker. Ne var ki Grace'in bu ilişkisi de uzun sürmez. Kişisel ilişkilerindeki çalkantılara rağmen Grace'in Hollywood'un altın kızı olarak imajı asla zedelenmez. Grace Kelly ne olursa olsun izleyicileri ve hayranlarını büyüleyerek zamanının en esrarengiz ve en parlak yıldızlarından biri haline gelmeyi başarabilmiş nadir insanlardandır. Bu arada Avrupa'da küçük bir prenslik olan Monaco'da Monaco Prensi Rainer prensliğini kurtarabilmek için bir çözüm arayışındadır. Fransa ile yapılan anlaşmalara göre eğer Monaco'da bir varis doğmazsa Monaco Prensliği Fransa Cumhuriyeti'ne geçecektir. Ayrıca savaş yeni bitmiş ve prenslik mali olarak da zor durumdadır. Prensin danışmanları bu durumlardan kurtulması için ona ilginç bir öneri sunarlar. Buna göre eğer prens Hollywood'dan Amerikalı ünlü bir yıldızla evlenirse hem Monaco için iyi bir reklam olacak hem de Monaco'yu eski şaşalı günlerine geri götürecekti. Danışmanlar Ava Gardner, Marilyn Monroe gibi dönemin birçok ünlü yıldızını bu amaçla değerlendirirler. Sonunda Grace Kelly, zarafeti, güzelliği, dünya çapındaki popülaritesi ve Monaco'ya sağlayacağı uluslararası ilgi nedeniyle en uygun aday seçilir. Grace için ilk etapta ondan habersiz alınan bu karar hayatının dönüm noktası olacaktır. İyi yönde mi, kötü yönde mi tartışılır. Kimilerine göre prenseslik cazip bir hayat tarzı olarak gelebilir. Acaba Grace için de öyle mi oldu? Yoksa bu parıltılı bir korku hikayesinin başlangıcı mıydı? Haydi bu hayat hikayesinin içine dalalım ve bakalım. Grace ve Prens Rainer'ın ilk buluşmaları Cannes Film Festivali sırasında gerçekleşir. Yapılan ayarlamalar sonucunda Grace Monaco Sarayı'nda Prens Rainer ile bir araya gelmeyi kabul eder. Ve Grace'in kaderi geri dönülmez bir yola girer. Görünüşte sıradan bir buluşma olarak başlayan şey hızla fırtınalı bir romantizme dönüşür, dünyanın ilgisini bu küçük Avrupa prensliğine çeker. Fakat Grace Kelly'den önce prensin kalbinde başka birisi vardı. Marilyn Monroe. Yakışıklı asilzade, çok çekici ve bir sembol olan bu yıldıza hayrandı. Marilyn'e Monaco Prensi Rainier'in gelin arayışında olduğu söylenir. Ciddi olarak ilgilenmese de Monroe küstah bir yorum yapmaktan kendini alamaz. Kendine olan özgüveniyle ve şakayla karışık şu ünlü sözünü söyler. Bana 2 gün verin, o zaman kendisi bana aşık olurdu. Grace ve Rainier'in düğün gününde Monroe, Grace'e bir telgraf gönderir. Mesaj kısa ama anlamlıdır. Bu işten kurtulmanın bir yolunu bulduğun için çok mutluyum. Bu tek satır çok şeyler anlatıyordu. Marilyn, şöhret yerine böyle bir yaşamı tercih ettiği için Grace'i tebrik etmekteydi. Kendisi belki de Grace'in yerinde olsa yaşamı başka bir yöne kayacak, belki de 36 yaşında, güzelliğinin ve şöhretinin doruğundayken yalnız ve mutsuz ölmeyecekti. Kim bilebilir? Kader işte böyle bir şey. Prens Rainer'ın Grace Kelly ile evlenme kararı sadece romantik bir seçim değil, aynı zamanda stratejik bir hamledir ve Grace maalesef
bunu çok geç fark edecektir. İlk karşılaşmalarından sonra Grace Prence'den çok etkilenir ve ikisi yazışmaya başlarlar. 7 ay yazışırlar. 1955 Noel'inde Grace Rayner'ı ailesinin evine davet eder. Ayakları yere basan, ışıltılı görünümünün ardındaki alçak gönüllü ve zarif kişiliğiyle Rayner'i büyüler. Rayner de zeki ve karizmatik bir saray mensubu olarak Grace'in ailesinden tam not alır. O günün sonunda Prens Rayner Grace'e evlenme teklif eder. Resmi nişan 5 Ocak 1956'da Kelly Malikanesinin bahçesinde açıklandığında Kelly ailesi nihayet kızlarına layık bir damat buldukları için çok mutludur. Grace Kelly'nin son filmi High Society'yi çekmesi kariyerine uygun bir veda olur. Grace Kelly filmde evliliğin eşiğindeki yüksek sınıftan bir sosyeteyi canlandırıyordu. Bu filmin çekimlerinde 10,47 karatlık nişan yüzüğünü takarak yaklaşan kraliyet düğününe hazırlanır. Tarih 18 Nisan 1956'yı gösterdiğinde Grace Kelly sinema aktrisliğinden prensesliğe adım atar. Resmi nikah Monaco Prenslik Sarayı'nın taht salonunda küçük bir törenle yapılır. 19 Nisan'da Saint Nicholas Katedrali'ndeki dini tören için katedrale girdiğinde ikonik ve bugün bile taklit edilen gelinliği ile kuğu gibidir. Grace düğünü için özel bir gelinlik tasarımı ister. Gelinliği Hollywood'da MGM stüdyosunun kostüm tasarımcısı Helen Rose tarafından dizayn edilir. Helen Rose onun için zarif, sofistike ve Grace'in tarzına uygun, şık bir sadelik ile öne çıkan bir gelinlik tasarlar. 6 hafta boyunca elle dikilen gelinliği dikmek için 36 kişi geceli gündüzlü çalışır. 150 yıllık danteller Fransa ve İrlanda'dan özel olarak getirtilir. Gelinliğin eteği için 23 metre ipek tafta kullanılır. Katolik olduğu için yüksek yakalı ve uzun kollarla tamamlanan gelinlik, Grace'in asil duruşunu tamamlar. Her biri el işiyle dikilen duvağı binlerce minik inci ile süslenir. Gelin çiçeği olarak inci çiçeği ve küçük güllerden oluşan minimalist bir buket gelinliği tamamlar. Düğünde Grace, Prens Rayner'in hediyesi olan inci ve elmas kolye takar. Bugün Monaco Prensliği'nin resmi koleksiyonunda saklanan bu ikonik gelinlik, gelin modası için standartları belirledi ve hala belirlemeye devam ediyor. Hatta günümüzde Kate Middleton ve Meghan Markle gibi birçok kraliyet gelini de Grace'in gelinliğinden ilham aldı. Tören tam bir medya çılgınlığı halini alır. 600 davetlinin katıldığı tören, dünyanın her tarafından 30 milyon izleyici tarafından televizyonda canlı olarak izlenir. 1500'den fazla gazeteci düğüne akın eder ve Grace bu özel gününü tam anlamıyla yaşayamaz. Düğün sonrası prens ve prensesin balkondan halkı selamlaması bugün bile hala unutulmaz bir görüntü olarak hatırlanır. Bu gösterişli düğünün arkasındaki gerçekler gerçekten çok şaşırtıcıdır. Grace bu düğünün olabilmesi için tüm birikimi olan 2 milyon doları ve babasından ona kalacak mirasını Monaco'ya çeyiz olarak getirir. Düğünden sonra Prens Rayner'ın özel yatı ile Akdeniz'de uzun bir balayına çıkarlar. 7 hafta boyunca Barcelona, Cannes, Saint-Tropez, Napoli, Atina gibi Akdeniz şehirlerinde harika bir balayı geçirirler. En son durakları Yunanistan'da Korfu Adası'dır. Grace'in burada hamile olduğunu öğrenmesiyle 7 haftalık balayını sonlandırmak zorunda kalacaklardır. Bu balayı hem bir aşk hikayesi hem de Monaco'nun lüks turizm imajını pekiştiren bir pazarlama hareketi olarak tarihe geçer. Grace'in zarafeti gittiği her limanda ülkenin tanıtımına katkı sağlar. Monaco'yu lüksün simgesi haline getirir. Masallardaki gibi ve sonsuza dek mutlu yaşadılar sözü maalesef Grace için doğru olmaz. Grace yavaş yavaş yeni hayatının masaldan çok bir kabusun başlangıcı gibi olduğunu fark etmeye başlar. Rayner müstakbel karısını Hollywood geçmişinden uzaklaştırmaya kararlıdır. Nitekim evlendikten sonra Grace'in tüm filmlerinin gösterimini Monaco'da yasaklayacak, onun Hollywood'la bağını bu şekilde koparacaktır. Hayatı boyunca çabalayarak elde ettiği ve kimliğinin bir parçası olan oyunculuğu kaybetmek, Grace'i derinden etkiler. Çünkü oyunculuk
onun için sadece bir iş değil, içine nüfuz etmiş kimliğinin bir parçasıdır. Bu nedenle hayatının evlendikten sonraki kısmında hep bir şeylerin eksikliği hissiyle yaşamak zorunda kalır. Ve bu onu zaman zaman depresyona sürükler. Önceden bunları yaşayacağını bilse bu ışıltılı peri masalına dalar mıydı? Kocaman bir soru işareti. Yetimhaneleri ziyaret ederek, orada çocuklara hikayeler okuyarak ve onlara küçük hediyeler götürerek kraliyet hayatının baskılarından kurtulmaya çalışır. Bu tür yardım faaliyetleri Grace için çok önemlidir. Ona manevi tatmin duygusu sağlar ve sıkıcı saray hayatının içinde onu mutlu eder. 1957 yılında ilk çocuğu kızı Prenses Caroline ve hemen ardından 1958 yılında Prens Albert'i kucağına alır. Hayatının bu çok farklı ikinci dönemindeki yeni rolüne çocukları sayesinde alışmış ve bu rolü kanıksamış görünür. Artık Hollywood'daki göz alıcı aktrislik dönemi tamamen kapanmış ve hayatının ilk döneminden keskin bir virajla ayrılan yeni bir döneme girmiştir. Paparazziler artık onu bir anne olarak çocuklarıyla oyun oynarken görüntülerler. 1960'lara gelindiğinde Grace bir dizi acı olay yaşar. Babasını, en büyük desteklerinden birini kaybeder. Çekingen ve soğuk tavırları ile tanınan Rainer, ona istediği gibi destek olamaz ve Grace evliliğini devam ettirme gücünü kendinde zor bulur. Bu arada Hitchcock, Monaco prensesi olduktan sonra Grace Kelly'e birkaç kez film teklifinde bulunur. En ünlüsü Hitchcock'un Marnie filmidir. Hitchcock bu filmi Grace için yazdırır ve bu senaryo ile Monaco'ya giderek Grace'in bu filmde oynaması için onu teşvik eder. Grace önce bu projeye eski günlerinin getirdiği bir özlemle olumlu yaklaşır ve senaryoyu inceler. Ancak kamuoyu baskısı ve Prens Rainer'ın da bu projeye soğuk bakması nedeniyle Kelly bu teklifi istemeyerek kibarca geri çevirmek zorunda kalır. 1965 yılına gelindiğinde Prenses Grace, üçüncü çocuğu Stephanie'yi kucağına alır. Artık eski günlere dönemeyeceğinin farkındadır. Prenseslik rolünü sessizce tamamen kabullenir ve çocukları ile birlikte anne rolüyle hayatına devam eder. Ta ki o trajik gün 13 Eylül 1982 sabahına kadar. O günün sabahında Grace Kelly 17 yaşındaki kızı Prenses Stephanie ile birlikte Monaco kırsalında dar ve virajlı bir yolda araçla seyahat ederken direksiyon hakimiyetini kaybeder. Araç yaklaşık 40 metre uçurumdan aşağıya yuvarlanır. Kızı Stephanie hafif yaralarla kurtulurken o ağır yaralı olarak Monaco hastanesinde yoğun bakıma alınır. Tüm dünya nefesini tutmuş bu unutulmaz film yıldızı ve prenses için dualar eder. Saray sessizliğe bürünür, telefonlar susar. Haberciler bu acı haberi dünyanın her yerine duyururlar. 14 Eylül sabahı Prens Rainier hayatının en zor kararını verir. Prenses Grace'in yaşam desteği sonlandırılır ve zarafet sonsuzluğa uğurlanır. Tüm dünyanın hayran olduğu bu mükemmel aktrist ve iyi kalpli prensesin kalbi sonsuza kadar susar. Ve arkasında onun için ağlayan binlerce hayran kitlesi bırakır. Sarayda yas vardır. Sadece bir prenses değil, bir eş, bir anne, bir ikon kaybedilmiştir. Grace'in naaşı saraya getirilir. İçeride yalnızca ailenin katıldığı sessiz bir tören düzenlenir. 18 Eylül günü 400'den fazla davetlinin katıldığı büyük bir cenaze töreni düzenlenir. Avrupa kraliyet ailelerinden temsilciler, Cary Grant gibi Hollywood'dan dostlar, Nancy Reagan, Daniel Mitterrand gibi ünlü şahsiyetler cenaze törenine katılırlar. Tüm gözler kadife örtüyle kaplı o sade tabuta çevrilmiştir. Siyah duvarlar arasında yankılanan dualar edilir. Törenden sonra Monaco Katedrali'nin kraliyet mezarlığında diğer Grimaldi ailesi üyelerinin yanına defnedilir. Mezar taşı da kendi zevkini yansıtır şekilde oldukça sadedir. Grace'in ardından Monaco değişir. Onun zarafeti bir kültüre dönüşür.
Moda dünyasında, beyaz perdede ve prenses masallarında onun izi silinmez. Grace Kelly bir yıldızdı. Ama gökyüzünden değil. İki dünya arasında yürüyen, hem hayal hem gerçek olan, gülümsemesiyle insanın kalbine dokunan bir zarafetti. Gözden kaybolduğunda dünya biraz daha sessizleşti. Bu şahane kişilik Monaco'da hala fısıltılarla anılıyor. Adı La Princesse Éternelle, yani ebedi prenses.